Herkese merhaba. 8silindir.com'da farklı araçları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Büyük bir çoğunluğu klasik ve antika özelliği olan araçlar. Bu videolarımızı çekerken de arkadaki araçlar hepinizin dikkatini çekiyor. Bize farklı sorular geliyor bu konuda. Şöyle bakıyoruz, bakın sayısız araç var. Hepsi birbirinden özel bu araçların ve merak ediyorsunuz, soruyorsunuz, nerede olduğunu merak ediyorsunuz ama biz bunu söyleyemiyoruz. Ama çok güzel bir saklı garajı olduğunu size her zaman belirttik. İşte şimdi bu saklı garajımızı hep beraber gezme zamanı geldi. Biz burada bulunan araçların büyük bir çoğunluğunun videosunu çektik ama hala kurgulanıyor. Bazılarını izlediniz, bazılarını izleyeceksiniz ve bazılarını biz çekmeye devam edeceğiz. Şimdi isterseniz bu araçları size genel olarak şöyle bir tanıtalım. Siz de görün ne kadar güzel araçlar olduğunu ve şöyle hepimizin ağzı bir sulansın. İlk aracımız bakın boylu boyunca uzanan bir Cadillac limuzin. Cadillac Fleetwood Brougham olarak geçer ve Süleyman Demirel döneminde kullanılmış bir limuzin. Bundan iki tane varmış. Bir tanesi burada tamamen zırhlı ve gördüğümüz araç sadece daha 8000 kilometrede. Çok özel gerçekten de ve dev gibi de bir motor var. 7.4 litre V8 yaklaşık 440 beygirlik bir motor bu. Şimdi yanındaki limuzine geçelim. Bu 1985 model Lincoln Town Car ve Turgut Özal döneminde kullanılmış. Margaret Thatcher'ın o zamanki İngiltere Başbakanı'nın bu araçla fotoğrafı var. Turgut Özal'la ikisi yan yana olacak şekilde bir fotoğraf var. Hatta şu gördüğünüz bayrak o dönem için özel yapılmış ve ipek olduğu söyleniyor. Değiştirilmemiş de üstünde olduğu gibi duruyor. Çok güzel. Bakın araba da harikulade bir araba. İçine dışına her yerini size detaylı şekilde videolarımızda göstereceğiz. Şu aracı önceden çektik. Bunu henüz çekmedik. Bunu da çekeceğiz. Ama pırıl pırıl duruyor bakın. Kromları, aracın kaportası her yeri çok güzel ve zırhlı. Lincoln limuzinimizde 5 litrelik bir V8 motor var. Aslında böyle ağır, neredeyse 4 tonluk belki daha fazla bir araçta çok da yeterli değil ama test ettiğimizde bunu göreceğiz. Bu arada şöyle bir kısım ekleyelim. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde değil, Başbakanlık döneminde kullandığı bir araç. Ve dediğimiz gibi Margaret Thatcher'la o zamanki dönemin İngiltere Başbakanı'yla da bu aracın içinde bir resmi mevcut. Önemli bir araç Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından. Şöyle devam edelim. Burada 92 model Mercedes 560 selimiz mevcut. Yine zırhlı bu araç. 5,5 litrelik bir motor var ve 240 beygirlik bir motor var aşağı yukarı. Bakın kimler kullanmış? Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'nin başkanları kullanmış bunu zamanında. İşte sırasıyla Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Hikmet Çetin, Yıldırım Akbulut, Ömer İzgi ve en son olarak da Bülent Arınç tarafından kullanılmış gördüğümüz araç. Normalde 91 yılında bitiyor ama zırhlı olanları 92 yılında da üretilmeye devam edilmiş. Bu da sonuçta zırhlı bir araç. Burada 750 ile aracımız var. BMW 750 ile 5 litrelik bir V12 motoru var. Ve Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde bizzat direksiyonda kendi geçip kullandığı araçlardan bir tanesi. Bu garajda bir tane daha 750 ile var. O da Başbakanlık döneminde aynı şekilde direksiyonda kendisi geçerek kullanmış. Bu şahsa ait bir araç. Biliyorsunuz W126 kasa. Evet, şimdi çok özel bir aracımız var burada. Burada 1970 model Mercedes 230 ambulansımız var. Yine devletten alınmış bu araç. Ve rahmetli Turgut Özal'ın rahatsızlandığı zaman hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans işte bu. Başlangıçta değeri çok bilinmemiş, satılmış ama daha sonra bu biliyorsunuz Turgut Özal'ın naaşı tekrar incelendiği zaman bu aracı da bulmuşlar ve incelemişler. Garajımızda böyle de bir durum var. Eşsiz bir araç. Sahip olduğu tarih nedeniyle gerçekten özel bir araç olduğunu görüyorsunuz. Burada yine şahsa ait bir Cadillac aracımız var. Şu aracımız çok önemli. Nedir? 500 sel limuzin. Yine Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılmış. Kenan Evren ağırlıklı olarak kullanmış ama Turgut Özal da bir dönem bu aracı kullanmış. Bakın W126 kasa 500 sel limuzinimiz. Bunu da test edeceğiz bu arada. İlerleyen zamanlarda henüz test etmedik. Çok güzel bir kondisyonda. Bayağı hoş bir araç bakın. Bol kromlu. Yine zırhlı. Diğer araçlarımız gibi. Evet. W140 kasa 600 sel Mercedes'imize birçok kişi videosunu izlemiştir. Hatırlayacaktır.
Güzel bir test olmuştu. Biz çok beğenmiştik. 12 silindirli ve 6 litrelik motoru var. Birçok kişi, Türk insanı bu arabayı çok seviyor, çok aşina. Biz de gerçekten çok sevmiştik. Şöyle gelelim bakın. Burada neler varmış. W116 kasa ve 280S Mercedes'imiz var. Bunun tarihini bilmiyoruz. Devlette nerelerde kullanıldı, nasıl geldi. Ama bu da güzel kondisyonda, temiz bir araç. Şöyle gelelim. Burada yine W126 kasa bir Mercedes'imiz var. Bu araç Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılmış ve Hikmet Çetin tarafından en son olarak kullanılmış. Değişik bir renk kombinasyonuna sahip, dışı içi mavi aracın. Pek bu tip kasada bulmakta mümkün değil. Şimdi en özel araçlardan bir tanesi de bu. Neden? Yine W126. Hatta araç manuel vites, donanım seviyesi oldukça düşük ve 260 SE. Yani neredeyse W126 kasalar içerisindeki en düşük araçlardan bir tanesi. Ama yine rahmetli Turgut Özal bu araçla 2. köprüyü, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçiyor. O zaman için İstanbul'daki Başbakanlık envanterindeki veya Cumhurbaşkanlığı envanterindeki araçlardan bir tanesi ve yanında da hanımefendi Semra Özal bulunuyor. Diyor ki Semra Hanım bir kaset koy da neşelenelim şeklinde söylüyor. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım. Bakın manuel vites, deri koltuk yok, 260 SE serideki en düşük motor ve zırhı da yok bu arada, onu da belirtelim. Yani bu arada zırhsız. Zaten kapıların ağırlığından belli oluyor. Bu aracın üstüne fazla düşmeye gerek yok. Yine W126 kasa ve en son Orman Bakanlığı'na gelmiş. Orman Bakanlığı'ndan kullanılırken satışa çıkmış ve şu anki yerine gelmiş. Evet, şimdi burada garajımızın 2 numaralı Pullman ile beraberiz. 1 numara önde duruyor. O çok bakımlı bir araç. Bu da güzel bir araç ama bunun eksikleri var. Fahri Korutürk zamanında kullanılmış. Sonraki dönemlerde de kullanılmış bu araç. Ama şunu söyleyeyim, hatta Turgut Özal'ın bile kullandığı fotoğrafları var. Çünkü bu sunrooflu, diğerinde sunroof yok. Turgut Özal'ın sunroofundan çıkmış olduğu resimler mevcut. Bu aracın özel noktalarından bir tanesi de şu: 1. köprüyü, yani Boğaziçi Köprüsü'nü şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ilk geçen araç diyebiliriz. Fahri Korutürk'ün bu araçla birlikte içindeyken olan bir fotoğrafı mevcut. Biz de birkaç kez bunu size gösterdik. Gerçekten de o açıdan özel bir araç. Zaten 600 Pullman başlı başına özel bir araç. Mercedes'in ürettiği, Mercedes yapan otomobillerden bir tanesi 600 Pullman demek gayet mümkün. Bu güzel garajda Mercedes'lerle dolu, çeşitli markalarla dolu, bol Türkiye Cumhuriyeti tarihi gösteren garajda başka ne tip araçlarımız var, hep beraber görelim. Evet, efsane Pullman'ımız esas içeridekinin çok daha bakımlısı, sadece 30-35 bin kilometre civarında bir göstergeye sahip olan aracımız burada. Müthiş değerli bir araç. Türkiye'de 3 tane var bu araçtan. 2 tanesi bizim garajımızda. Bir tanesi de bir başka yerde. En son İstanbul'da görülmüş ama tatil yörelerimizden bir tanesinin olduğunu biliyoruz. Kesin olarak söylemeyelim size. Ama 2 tanesi bizde ve dünyada da çok az sayıda üretilmiş araçlar bunlar. Bu tip uzun tip olanlarından 300 küsür tane üretilmiş sadece. Bu da onu gerçekten çok özel yapıyor. Mercedes bu aracı üretirken en ufak bir maliyet kaygısı göstermemiş. Takır takır yapmış aracı ve Mercedes yapan araçlardan olduğunu tekrar söylüyoruz. Şöyle gidelim bakalım neler varmış başka. Burada birkaç ilginç aracımız var. Mesela bu Porsche 944 ve süper kondisyonda 85-90 bin kilometre civarında, koltukları falan gıcır gıcır. Bunu da test edeceğiz fırsatımız olursa. Evet, bu gördüğümüz araç 1965 model Willys Kaiser ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kullanılmış. Çok da güzel durumda. Yani kaportası gıcır gıcır duruyor araç. Güzel kullanılmış, temiz kullanılmış. Çok da ender bir araç. Çünkü Willys'in ürettiği pick-up'lar oldukça az. Hatta Willys, daha doğrusu şimdiki adıyla Jeep, bu
bu aracın aynısından bir tane konsept model yaptı. İleriye dönük hani böyle bir şey yapabilirim diye. Aynı o kadar fazla benziyor ki bu araca. Gerçekten de demek ki oldukça özel bir araç. Sayısı da çok az. Hem Amerika'da da az bu arada. Türkiye'de kaç tane olduğunu biz bilemiyoruz. Eminiz ki az sayıda bulunuyor ama Amerika'da bile az olan önemli bir araç. Burada çeşitli Amerikan araçlarımız var. Bu 45-50 bin kilometrede oldukça düşük, içi falan gıcır gıcır bir station wagon. Bakın. Evet, buradaki aracımız Chevrolet Caprice Classic. Bunun özelliği yine devletten gelme, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kamuran İnan, o zaman devlet bakanlarından, hatta geçtiğimiz yakın zaman önce vefat etti kendisi. Onun makam aracı olarak kullanılmış. Burada bir Buick aracımız var. Yine Başbakanlıktan gelmiş bu araç. Ve Turgut Özal'ın Başbakan yardımcılığı döneminde kullandığı araçmış. Burada oldukça özel bir aracımız var. 7.4 litre V8 motorlu 1973 model Buick Electra. Ama aracı özel yapan motoru değil, geçmişi. 1973 yılında bu araç Süleyman Demirel'in Adalet Partisi döneminde parti makam aracı olarak kullanılmış. Yani o zaman kendisi hükümette değil. Daha sonra 1980 darbesinde el konuluyor. Daha sonra darbe sonrası Kenan Evren tarafından bir şekilde İhsan Doğramacı'ya, Bilkentliler iyi bilir, aslında Türkiye geçmişinde önemli bir isme sahip kişilerden bir tanesidir İhsan Doğramacı. O kendisi kullanmaya başlıyor ve de pırıl pırıl bir araç. Hem düşük kilometreli hem kondisyon olarak çok harika bir araç. Bu aracı test edeceğiz. Daha henüz test etmedik. Evet, burada Caprice klasik aracımız var. Namı diğer Amerika'nın taksisi, polis aracı, Türkiye'nin Şahin'i gibi bir araba yani açıkçası bu. Üzerine bunun da bir V8 motor var. Herhangi bir geçmişe dönük bir tarihi yok bu arabanın. Ama 0 kilometre alınmış sahibi tarafından, garaj sahibi tarafından. Ve şu anda da 40-50 bin kilometrenin üstünde değil, gıcır gıcır bir araba. Biz bu aracı test ettik, çok beğendik, harikulade. Yani motorunun her şeyin uyumu çok güzel. Dediğimiz gibi Amerikan polis arabaları ve Amerikan New York taksisi filmlerde özellikle bu aracı bu şekillerde görebilirsiniz. Bu açıdan ünlü olduğunu düşünüyoruz. Evet, burada da zamanda Yemen Büyükelçiliği tarafından kullanılmış Cadillac Fleetwood Brougham aracımız. Bu aracı da test ettik. Böyle kayık gibi, yayla gibi bir araba. Çok güzel gerçekten de. İçi dışı uyumu harikulade. İçi bordo mesela. Güçlü ve böyle ipek gibi çalışan silindir deaktivasyon sistemine sahip de bir V8 motoru var. Zamanına göre oldukça ileri bir araç. En son olarak burada 750 iL'nin ikincisini görüyorsunuz. Bu yine Turgut Özal tarafından Başbakanlık döneminde kullanılmış. Kendisi yine direksiyona geçmiş ve bunu da yarın test edeceğiz ve inşallah kısa zamanda sizlere göstermeye çalışacağız. İşte garajımız bu şekilde. Çok özel bir garaj. Size tek tek araçları tanıtarak, videolarını çekerek göstermeye de devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.